Merhaba arkadaşım. İnşallah olasılıklar senin tarafında gidiyordur. Yani şans senden yanadır. Girdiğin işlemler inşallah senin tarafına dönmeye başlıyordur. Bugün ne konuşacağız? Bugün MACD indikatörünü konuşacağız. MACD indikatörünün bilinmeyen taraflarını konuşacağız. Çünkü herkes genellikle bilir. MACD işte yukarı keserse al, aşağı keserse sat. Herkesin bildiği bir şey ama önemli olan MACD'yi nerelerde nasıl kullanacağız? Nasıl sinyal alacağız MACD'den? Her sinyalde alacak mıyız veya her sinyalde satacak mıyız? Buna bakacağız. Birincisi alım satım yaptığım piyasanın gücünü ölçmeye çalışacağız. Yani nerelerde gücü tükeniyor, nerelerde terse dönebilir? MACD bize daha önceden nasıl haber veriyor? Bunu göreceğiz. İkincisi MACD'yi kullanarak kayıp kazanç oranını değiştireceğiz. Yani kayıp kazanç oranını senden tarafa çekmeye çalışacağız. Bu da girdiğin işlemlerin yüzdesinin yani %50-50 şansın senden daha fazla %55'e çıkmasını sağlayacağız. Sonuncu olarak da MACD'yi kullanarak sıkışma alanlarını tespit edip kırılımlardan ne tür işlemlere girebileceğimizi göreceğiz. Videoma başlamadan önce aşağıda bulunan butondan kanalıma üye olursanız bundan sonra şansı sizin tarafına çevireceğim videolarımı kaçırmazsınız. Her şeyden önce MACD bize ne gösteriyor bunu öğrenelim. Yani MACD nedir? Çünkü o kadar çok indikatör kullanıyoruz ki. Hatta bazen yatırımcılarıma bakıyorum indikatör o kadar fazla kullanıyorlar ki. Yani ama kullandıkları indikatörün bile ne işe yaradığını bilmiyorlar. Yani şöyle baktığınız zaman işte MACD, stokastik, işte RSI işte yani alabildiğince ekranda fiyat gözükmüyor. O derecede şey var yani her taraf indikatör. Ama bir tanesini sorsan diyorsun ki bu ne işe yarıyor? Bilmiyorum ki diyor işte yani bilmiyorum ama diyor işte ona göre alıp satıyorum. Ama ilk önce bir kere kullandığımız indikatör ne işe yarıyor bunu öğrenmemiz lazım. Hadi gelin o zaman başlayalım. Nasıl kullanacağımızı öğrenelim. Öncelikle MACD bize 3 tane çizgi sunuyor. Bir tanesi MACD çizgisi, bir tanesi sinyal çizgisi. Zaten bunlar birbirini kestiği zaman herkes işleme giriyor. İşte işlemden çıkıyor veyahut da işte satıyor, alıyor. Bir tanesi de histogram. Bir anlamaya çalışalım. Şimdi 12 günlük hareketli ortalama ve 26 günlük hareketli ortalama. Şimdi 26 günlük hareketli ortalamanın 12 günlük hareketli ortalama ve 26 günlük hareketli ortalama. Şimdi 12 günlük hareketli ortalamamız bizim hızlı hareketli ortalama. 26 günlük hareketli ortalamamız daha yavaş hareketli ortalama. Bunu şöyle diyebiliriz. Diyelim ki günlük grafik kullanıyoruz. Eğer ki 12 tane çubuğumuzun toplamının işte diyelim ki 12'ye bölümü olarak biz 12 günlük hareketli ortalamamızın bir ortalamasını alıyoruz ve 26 günlük çubuklarımızın toplamının 26'ya bölümünü alıyoruz. Yani bu da 26 eksi 12. Bu da bize MACD çizgimizi veriyor. Yani 26 günlük ortalamamızdan, hareketli ortalamamızdan 12 günlük hareketli ortalamamızı çıkardığımızda kalan sonuç bize MACD çizgimizi veriyor. Peki sinyal çizgisi ise bunun 9 günlük MACD'nin bir ortalaması. Yani MACD çizgimiz 26'dan 12 günlük 26'dan 12 günlük işte tüplerin oranını aldığımızda çıkardığımızda MACD çizgisi çıkıyor ve MACD çizgimizin de 9 günlük ortalamasını alıyor sinyal çizgisini bulması için. Yani MACD çizgimizin 9 güne bölümünü alıyor. Yani 9'a böldüğümüzde bize sinyal çizgimizi veriyor. Son olarak da histogramımız. Histogramımız da MACD çizgisi eksi sinyal çizgisi. Yani MACD çizgimizi burada bulduk diyelim. Ya diyelim ki buna x diyelim, buna y diyelim. MACD çizgisi x eksi y eşittir bize histogramımızı veriyor. Yani MACD'nin üstünde bulunan histogramı veriyor. Bu histogramı veriyor. Şimdi gelin bunu bir de grafiklerin üstünde görelim. Bu arada ben burada şöyle yapalım. Burada mavi dediğim yer ve turuncu dediğim yer işte daha çok TradingView'i kullandığınız için oradaki mavi ve turuncu üzerine. Yani tabii bunlar değişebilir ama genellikle işte TradingView kullanıldığı için bir de orada antrenman yaptığınız için işte alım satım işte nasıl yapabiliriz diye burada baktığımız için genellikle çünkü
bedava bakabildiğimiz bir yer. Herkesin ulaşabildiği bir yer. Oradaki işte MACD çizgisi mavi olduğu için, işte sinyal çizgimiz de turuncu olduğu için buralara ben mavi turuncu ondan yazdım. Şimdi dönelim bakalım. Bir görelim orada. İlk stratejimiz, örneğin trend takip etmiyoruz. Destek ve dirençte alım yapıp satım yapıyoruz. Yani dirence çıkarsa satım yapacağız. Desteğe gelirse alım yapacağız. Peki her dirence geldiğinde satacağız veya her dirence geldiğinde alacak mıyız? Hayır. Şöyle göstermek gerekirse, diyelim burası, şöyle yapalım. Diyelim burası direnç noktamız, burası da destek noktamız. Fiyat dirence çıkarken ne kadar çok dipler bir üstünde gerçekleşiyorsa ve tepeler bir üstün daha üstünde oluyorsa, yani bu tepe bunun üstünde, bu tepe bunun üstünde, yani bu dip bir öncekinin üstünde, bu dip bir öncekinin altındaysa daha kuvvetli geliyordur piyasa. Yani bu piyasa direnci kırma ihtimali daha yüksek. Bu da demek oluyor ki bizim burada bu piyasayı satmamamız lazım. Bu piyasa kırılabilir. Veya şöyle yapacak olursak, işte gene direnç destek. Aşağı doğru desteğe gelirken ne kadar çok tepeler birbirinin altına doğru geliyorsa ve dipler de diğer ikinin altına doğru, yani şimdiki dip bir öncekinin altında, işte o dip bir öncekinin altında ise burayı kırma ihtimali aşağı daha yüksektir yukarı çıkma ihtimalinden. Onun için biz buralarda almıyoruz. Yani almamamız lazım. Beklememiz gerekiyor. Peki MACD bize ne işe yarıyor? MACD de burada bize biraz tüyo veriyor. Ona da şöyle bakalım. Evet, tekrar TradingView'u açacak olursak hemen burada bakalım örneğimize. Şunları bir silelim. Kaldıralım buradan. Bize MACD'mizi açalım. Diyelim ki Akbank'ta destek ve direnç yapacağız. Destek noktasına gelince alım yapacağız. İşte dirence geldiğinde de satım yapacağız. Hemen çizelim destek direnç noktamızı. İşte şurası bizim direnç noktamız olabilir. Çünkü hem direnç olmuş, hatta şu bölge daha iyi. 1, 2, 3, 4, 5, işte 6. Peki şimdi, burada diyelim ki fiyatta şuraya çıktı. Burada. Tekrar desteğe düşerkenki momentum, bunu bize MACD momentumdan bahsediyor. Yani eğer ki fiyat destek noktasına yüksek momentumla düşüyorsa yukarı çıkma ihtimali daha fazladır. Yani dalga yaparak gelmiyorsa, yani momentum az ama güçlü dalgalar şeklinde gelmiyorsa, bu piyasanın oradan zıplama ihtimali daha fazladır. Yani piyasa eğer ki buradan aşağı destek noktasına momentumlu bir şekilde iniyorsa, MACD zaten bize burada haber veriyor. Diyor ki işte bayağı bir momentum açılmış. Zaten sinyal çizgisiyle MACD çizgisinin arası da bayağı bir açılmış ve tüpleri görüyorsunuz. Yani bayağı bir momentumlu iniyor aşağı. Böyle piyasalarda destek veya dirence geldiğinde fiyatın zıplama olasılığı daha fazladır. Yani bu fiyat buradaki desteğe geldiğinde yukarı zıplama ihtimali daha fazladır. Ama fiyat bu şekilde dirence geliyorsa yukarı çıkma ihtimali daha fazladır. Neden? Çünkü dirence gelirken burada bir gene destek alıyor. Yukarı çıkıyor. Burada bir tepe yapıyor. Aşağı düşüyor. Dip, tepe, dip, tepe, dip. Yalnız bir önceki dip buradaki dip bir önceki dibin üstünde duruyor. Hala altına inmemiş. Yani buralara inmemiş. Yani buranın kırılma ihtimali daha fazla var mı? Momentum da çok yüksek değil buraya gelirken. Başka bir şey yapalım. Şöyle bir örnek daha yapalım hemen. Evet, burası iyi bir örnek. Şurası. Güzel de bir destek noktası şurası. Çünkü birkaç, yani hem 2018'de 2019'da şurası da bizim direncimiz olsun. Fiyat buralarda gezdiğini düşünürsek şu bölgede, evet burası da zaten direnç. Şöyle. Eğer ki fiyat, diyelim ki burada destek noktamız zaten burası, düşüşe geçti. Fiyat ne kadar momentumla aşağı iniyorsa, MACD bize zaten haber veriyor. Yukarı çıkma ihtimali o kadar fazla. Yani destekten zıplama ihtimali o kadar fazla olur. Ama fiyat burada olduğu gibi diyelim ki buralarda dolaşıyor.
yani direnç noktamıza momentumsuz ama bir önceki dip bir öncekinin üstünde, bir önceki dip bir öncekinin üstünde geliyorsa bunu kırma ihtimali, yani bunun yukarı gitme ihtimali daha yüksek. Bu buradan aşağı zıplama ihtimali daha zayıf. Bunu da böyle görecek olursak buradan zaten yukarı kırıyor ve gidiyor. İkinci stratejimizde bir üst time frame, yani bir üst vadeye bakıp, yani eğer ki biz günlük alım satımcı, yani günlük tüpleri kullanıyorsak mum çubuklarını, bir üst time frame, yani bir üst vadede haftalığa bakmamız lazım ki MACD bize ne söylüyor. Veya işte 4 saatlik çubuk kullanıyorsak, alım satım yapıyorsak işte günlüğe bakacağız. Veya işte 1 saatliklerde alım satım yapıyorsak mum çubuklarından 4 saati, yani bir üst vadeye, bir üst time frame'e bakacağız ki MACD bize ne anlatıyor. Evet, şimdi mesela biz günlükte alım satım yapacağız ama bir üst time frame, yani bir üst vadeye bakalım. Haftalık Türk Hava Yolları'nda. Diyelim ki MACD bize ne zaman satış verecek? Gördüğünüz gibi MACD burada satış vermiş. Buraya bir işaret koyalım biz. MACD tam bu noktada, bir de şöyle yapalım. Tam bu noktada satım vermiş. Yani şurada. Biz bu noktadan sonra günlüğe geçip bize fiyatın fırsat vermesi, yani satmak için fırsat vermesine bakacağız. Eğer ki fırsat verirse satışa geçeceğiz. Hemen burada günlüğe geçelim. Nerede? İşaretimizi nereye koymuşuz? Evet. MACD tam bu noktada bize satış vermiş. Biz de işte burada yine destek direnç çizerseniz veya işte trend takip ediyorsanız şöyle, şu şekilde. Çünkü burada satım verdiği için şu bölgelerde satış yapabiliriz. Yani tekrar bir bakalım. Başka bir şey bakalım mesela. Pegasus. Yine günlükçüyüz. Haftalığa bakalım. Şöyle baktığımızda diyelim ki evet, bu bölgede mesela MACD bize alış vermiş. Tam nerede alış veriyor? Onu işaretleyelim. Şunu götürelim şöyle. Şu bölgede alış vermiş tam. Şurası. Yani şöyle yapabiliriz hatta. Bir de şöyle çizelim. Tam burada alış vermiş. Tekrar günlüğe geçeceğiz. Neresiydi? Bizim haftalık işaretlediğimiz yer burası. Yani eğer ki günlükte buralardan alım yaparsanız trendi, yani MACD'nin haftalıkta verdiği alım trendini yakalama ihtimaliniz var. Bu da bir strateji. Ve şimdi son stratejimiz, sıkışma alanlarında MACD'yi nasıl kullanacağız? Bize nasıl sıkıştığını piyasanın haber verecek, ona bakalım. Örneğin Akbank yapalım burada da. Yani şöyle baktığımızda zaten MACD'nin sıkışma alanlarını bize söylediğini görüyoruz. Mesela burası bir sıkışma alanı işte. Mesela diyelim ki şu bölge sıkışma alanı. Çünkü ne aşağı gidiyor ne yukarı gidiyor şu bölgede kağıt. Bakın burada baktığınızda zaten kağıt arıyorsanız böyle kağıtları bulursunuz. Örneğin şurası. Hep bir sıkışma alanı. MACD burada ne yukarı gidiyor ne aşağı gidiyor. Sıkışıp kalmış. Diyor ki bana yanaş diyor. Yani ben diyor ya yukarı kırılacağım diyor ya aşağı kırılacağım. Ona göre işleme girebilirsin, kar alabilirsin. Şimdi mesela buraya geldiğimizde diyorum ki işte ben MACD'ye baktık, aşağıda bir sıkışma alanı var burada. Eğer ki fiyat bunun altına kırarsa, yani şu dibin altına geçerse satım yapacağım. Bu tepenin üstüne gelirse de alım yapacağım. Bu tepe mesela fiyat buraya gelmiş, beni alıma sokmuş, stopum burası. Eğer ki ben burada 1 lira risk alıyorsam işte bu yukarıya doğru 2 liraya oynayabilirim. Tekrar bakalım sıkışma alanı gelecek mi diye. Bakıyorum, şöyle bir sıkışma alanı yok burada. Şöyle bakıyoruz, gene yok. İlerletiyoruz. Yani trend takip etmiyoruz. Şu anda sadece ve sadece ben nasıl bir kağıt arıyorum veya nasıl bir piyasa arıyorum. Sadece sıkışık bir piyasada işlem yapacağım. MACD bana haber versin. Buralara bakıyorum, çubuklarımıza, MACD'ye. Herhangi bir sıkışık bir piyasa. Bakıyorum. Evet. Şurası piyasa sıkışmış burada. Bakın biraz yukarı gidiyor, aşağı iniyor. Ben şimdi burada yanaşıyorum tekrar bu piyasaya. İşlem yapacağım. Yani alım satım yapacağım. Diyorum ki eğer ki piyasa buradan yukarı kırarsa alım yapacağım. Stopum burası. Aşağı kırarsa burada satım yapacağım. Stopum burası. Aşağı kırıyor gene burada.
Eğer ki ben burada yine şöyle 1 lira risk alıyorsam şu bölgede aşağı 2 liraya oynayabilirsiniz. Devam edelim. İnmiş zaten piyasa. Başka bir kağıda bakalım. Şişe yapalım sıkışma alanlarına. Şöyle bir bakalım. MACD'ye. Evet, burası bir sıkışma alanı zaten. Görünüyor zaten. Ama şuraya bakabiliriz. Mesela çok güzel bir sıkışma alanı var burada. Ne aşağı iniyor ne yukarı çıkıyor kağıt. Yani sütunlar biri yüksek, biri aşağı. Bekle sütunları biri yüksek, biri aşağı, biri yüksek. O zaman ben buraya yanaşıyorum tekrar. Böyle bir kağıt gördüysem sıkışma alanının içine girmiş. Ben diyorum ki bu kağıt eğer ki şu tepeyi üstüne kırarsa, yani price action, yani fiyata göre hareket ediyorum. Eğer ki fiyat çıkıyorsa işleme gireceğim. Fiyat düşüyorsa da satacağım. Alacağım yani. Fiyat çıkıyorsa alacağım. Fiyat düşüyorsa satacağım. Buraya diyorum ki bu tepenin üstüne fiyat geçerse alacağım. Dibin altına da stopumu koyacağım. Zaten burada fiyat geçmiş. İşte burada yine sıkışma alanında eğer ki şurada 1 lira risk ediyorsanız işte 2'ye 3'e oynayabilirsiniz. İşte yukarı doğru şöyle 2'ye 2,5 işte 3. Siz ne kadar risk ödül parametresini kendinize belirlediyseniz o şekilde şey yapabilirsiniz. Evet, MACD'yi nasıl pozitif kullanacağımızı öğrendik. Yani MACD işte MACD çizgisi işte sinyal çizgisini yukarı kesti al veya işte aşağı kesti sat değil. Bize piyasanın gücünü gösterdiği, bizim nasıl olasılıkları kendimize çevireceğimiz pozisyonlar yaratacağını gördük. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonra gelecek size para kazandıracak, olasılıkları size çevirecek videolarımı kaçırmazsınız. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Olasılıklar hep sizinle olsun. Bay bay.